Kerem arkasına bakmamak ve geri dönüp sımsıkı sarılmamak için kendini zor tutuyordu. Gözyaşlarını gözlerinde hapsetti. Güçlü görünmek ve bir daha bu kadar derin bir acıyı yaşamaktan kendini korumak istiyordu. Bunun için arkasındaki acının kaynağından olabildiğince hızlı uzaklaşmaya çalıştı. Nehir eve geç saatte döndü. Babası çoktan uyumuştu. Ancak onunla karısını özlediği her halinden belliydi. Karısının resminin bulunduğu çerçeveyi sıkıca tutmuş. Ağlama nöbetinden yorgun düşüp uyumuş gibi görünüyordu. Nehir babasının ellerinden resmi aldı ve üzerini nazikçe örttü. Bunca zaman birlikte uyuduğu, nefesini, kokusunu, sıcaklığını hissettiği kadın olmadan, onunla geçirdiği gecelerin anısıyla dolu bu odada uyumaya çalışmak, kim bilir ne kadar zordu diye düşündü. Acaba o da benim gibi ömründe onu anlayan tek insanı kaybetmiş, çaresiz mi hissediyor diye düşündüm. Belki de kendi acımla o kadar meşguldüm ki onu tamamen unuttum diye geçirdi içimden. Babasının bembeyaz olmuş saçlarını nazikçe okşadı. Üzerini örttü ve yıllarca içimde biriken öfkesinin ve kırgınlığının yavaşça silindiğini hissederek "Seni seviyorum baba," dedi. Babası gözleri kapalı bir şekilde hafifçe tebessüm ederek "Ben de seni seviyorum," diye fısıldadı. Nehir odasına girip düşünmeye başladı. Kerem'e her şeyi anlatmalıyım. İnansa da, inanmasa da denemek zorundayım diye düşündü. Topacı alıp babasını uyandırmamaya çalışarak sessizce evden çıktı ve Kerem'in evine doğru yol aldı. Derin bir nefes alarak kararlı bir şekilde çaldı kapıyı. Kerem Nehir'i kapıda görünce belli etmemeye çalışsa da içten içe sevindi. Çünkü o da Nehir'in bir açıklama yapmasını istiyordu. Nehir hızla Kerem'e yaklaştı ve "Sana göstereceğim, bana inanacaksın Kerem," dedi. "Neyi göstereceksin Nehir?" diye sordu Kerem. Saçma bir açıklama yapacağını ve yalan söyleyeceğimi düşünerek. Ancak yine de kapıyı açık bırakıp salona doğru yöneldi. Nehir içinde umutla Kerem'in arkasından salona geçerek Topacı gösterdi. Kerem ne olduğunu anlamadığını belli eden bir bakış attı Nehir'e. Başka türlü inandıramayacağını anlayan Nehir, Kerem'in ellerini tuttu ve avucundaki topacı çevirdi. Gözlerini açtıklarında Nehir'in odasındaydılar. Kerem o kadar şaşkındı ki titriyordu. Ne olduğunu bir türlü anlayamamıştı. "Bu nasıl oldu? Az önce evimdeydik. Şimdi nasıl buraya gelebildik? Anlamıyorum. Midem çok bulanıyor. Kusacağım," dedi öksürerek. Nehir önce Kerem'i sakinleştirmeye çalıştı. Ardından ellerini avuçlarının arasına alıp gözyaşları içinde olan biten her şeyi anlattı. Kerem şoktaydı. Duyduklarına da, yaşadıklarına da inanamıyordu. Nehir'in gözlerinin içine bakarak şu ana kadar yaşadığı, yaşamak zorunda kaldığı her şey için derin bir üzüntü hissetti. Nehir'e sımsıkı sarıldı. "Çok üzgünüm sevgilim. Bu dünyada katlanmak zorunda olduğum bütün acılar ve haksızlıklar için çok üzgünüm. Annen için çok üzgünüm," dedi. Sesindeki hüzün derinleşerek "Beni bir daha kaybetmeyeceksin," dedi ve Nehir'in gözyaşlarını silerek sevdiği kadına sımsıkı sarıldı. Uzun bir süre birbirlerine sımsıkı sarılarak öylece kaldılar. Nehir derin bir nefes alarak o dünyada da burada yapılan her türlü haksızlık siz erkeklere yapılıyor. Neden herkes eşit olamıyor? Neden illa bir taraf üstün olmak zorunda gibi davranılıyor? O kuralı kim koydu? Kim böyle olmasına karar verdi? Ezilen, haksızlığa uğrayan tarafa soruldu mu? Aklım almıyor. Sesi sitemle doluydu. Derin ve yorgun bir iç çekti. Kerem Nehir'in ellerini tuttu. Sıcak ve içten bir sesle. "Kimin koyduğunu bilmiyorum sevdiğim. Ben sadece her kadın ya da her erkeğin cinsiyetin önemsiz olduğunu, sonuçta sadece insan olduğunu bilerek rahatça ve özgürce yaşamasını isterdim. Sevdiklerimizi kaybetmek zorunda olmamız gibi, çoğu insanın, özellikle de çocukların aç olması gibi büyük sorunlar ve acılar varken, insanların sadece kadın ya da erkek olduğu için ezilmesi ve haksızlığa uğraması çok saçma. Sadece insan olduğumuzu bilerek eşitçe yaşasak, belki bu sorunlar da çözülür ve dünya
yaşamaya değer bir yer olurdu, dedi Nehir'in gözlerine bakarak. Nehir'in gözleri parladı, doğruldu. Öyle bir yer var mıdır acaba gerçekten, diye sordu. Kerem'e topacı işaret ederek. Kerem, bilmiyorum. Bütün bunlar mümkünse o zaman bu da mümkün olabilir, dedi. Kafasında olanları tam olarak çözemeden. Nehir, denemeliyiz, dedi kararlılıkla. Kerem topaca bakarak bir an düşündü. Sonra Nehir'in umutla bakan gözlerine odaklanarak kendinden emin bir şekilde "Küçük bir umut bile olsa seninle denemek istiyorum sevgilim," dedi. Birlikte umut ve ne olacağını bilememenin korkusuyla el ele vererek topacı çevirdiler. Kerem ve Nehir gözlerini yepyeni bir odada açtılar. 2 kişilik büyük bir yatakta birbirlerine sarılmış bir şekilde. Önce Kerem uyandı. Nehir'in kollarının arasında olmanın huzurunu bedeninin her zerresinde hissetti. Saçlarını kokladı. Sanki bu anın sonsuza dek sürecekmiş gibi derin bir nefes aldı. Nehir gözlerini açtı ve Kerem'in gözlerine baktı. O bakış, bir aşığın kalbinden gelen sıcaklığı doğrudan gözlerine yansıması gibiydi. Öylesine parlak, öylesine ateşli. Kerem'in kalbi hızla çarptı. Nehir başını Kerem'in göğsüne koydu. Kendini hissettiği yoğun huzura bıraktı ve dakikalarca sadece birbirlerine sarıldılar. Zamanı unutup o anda sonsuza kadar hapsolmak istiyorlardı. Biraz zaman sonra nerede olduklarını ve her şeyin işe yarayıp yaramadığını merak etmeye başladılar. Nehir hemen kalkıp odayı kontrol etti. Farklı bir yerde oldukları belliydi. Komedinde Kerem'le birlikte çektikleri resimler vardı. Uzun zamandır birlikte oldukları anlaşılıyordu bu resimlerden. Kerem de kalkıp Nehir'le birlikte odayı incelemeye başladı. Nehir odadan çıkıp babasını ve annesini bulmaya çalıştı. Annesinin resmi salondaki çerçevede duruyordu. Acaba burada yaşıyor olabilir mi, diye geçirdi içinden. Birlikte bütün evi dolaştılar. O sırada bir telefon sesi duyuldu. Yakında bir yerde çalan bir telefon vardı. Ama nerede çaldığını anlayamadılar. Her yerde telefon aradılar ama bulamadılar. Nehir elindeki yüzüğü fark etti. Dokunduğu anda babasının yüzü karşısına yansıdı. Hem Nehir hem de Kerem şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. Nehir'in babası, "Kızım, nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Uyandırmadım değil mi? Akşam yemeğe gelin diyecektim. Ben şimdi annenin mezarına gidiyorum. Sonra akşam için hazırlık yaparım." Kerem'in anne ve babasına da haber verdi. "Hep beraber güzel bir yemek yeriz. Ne dersiniz?" diye sordu. Yüzü hevesle onlara bakıyordu. Kerem ve Nehir şaşkınlıklarını saklamaya çalışarak birbirlerine baktılar. Nehir hayal kırıklığına uğramıştı. Belli ki burada da annesi yoktu. Nerede olduğu fark etmeksizin ondan ayrılmak zorundaydı. Kerem'e ona ister gibi baktı. O da tebessüm ederek başını salladı. Nehir, "Tamam babacığım, akşam geliriz," dedi. Bu dünyada her şey çok ilerlemiş gibi görünüyordu. Caddeye vardıklarında kendiliğinden giden arabaların sokaklarda gezinmekte olduğunu gördüler. Kadınlar ve erkekler rahat ve mutlu görünüyorlardı. Çocuklar parklarda kız ve erkek oyuncakları ayırmadan diledikleri gibi oynuyordu. Bir kafeye oturup araştırmaya başladılar. Okudukları ve gördükleri onları adeta büyülemişti. Örneğin ülkelerin başkanları ne çoğunlukla erkek ne çoğunlukta kadındı. Her iki cinsiyetin temsil edildiği yerlerde eşitlik vardı. Meslekler de eşit bir şekilde dağıtılmıştı. Kadın işi, erkek işi diye bir şey yoktu. Herkes her işi yapmakta özgürdü. Teknolojinin bu kadar hızlı ilerlemesi onları şaşkına çevirmişti. Diğer dünyalarda beklenen gelişmeler bu dünyada çoktan gerçekleşmişti. Mars'ta yaşayan insanlar vardı ve orada yaşayan ailelerini görmeye gitmek, şehir değiştirmek kadar kolaydı. Uzay araştırmalarında çok büyük adımlar atılmış, gezegenler arası taşımacılık sıradan hale gelmişti. İnsanlar uzaya tatil yapmak için bile seyahat edebiliyordu. Mars'a yapılan seferler insanların yaşamını değiştirip çok daha erişilebilir bir hale getirmişti. Teknolojinin gücüyle uzay keşifleri artık kimseyi şaşırtmıyordu. Sağlık ise bir başka devrimdi. Genetik mühendislik ve biyoteknoloji sayesinde insanlar daha uzun, sağlıklı bir hayat sürüyordu.
Yaşlanma süreci büyük ölçüde yavaşlatılmış, birçok hastalık tamamen tedavi edilebilmişti. İnsanlar organ nakli ve rejeneratif tıp sayesinde bedenlerini yenileyebiliyor, daha sağlıklı bir yaşam sürebiliyordu. Sağlık sistemleri o kadar gelişmişti ki insanların hastalıklara karşı bağışıklık kazanması, genetik kodlarının optimize edilmesi çok yaygın bir uygulama haline gelmişti. Eğitim ve kişisel gelişim de hızla ilerlemişti. İnsanlar artık öğrenme süreçlerini hızlandırabilen, kişiye özel eğitim sistemleriyle donatılmıştı. Çocuklar yapay zeka tarafından eğitiliyor, yetişkinler ise kendi gelişimlerini en verimli şekilde sürdürebilmek için sürekli olarak kendilerini eğitebiliyorlardı. Eğitim her bireyin kişisel ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Herkes hızına ve bilgisine göre en verimli şekilde öğrenebiliyordu. Genel olarak bu dünyada insanlar sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal açıdan da eşit bir şekilde var oluyordu. Herkesin özgürce yaşamayı, istediği mesleği yapmayı ve kendi potansiyeline ulaşabilmeyi seçebildiği bir dünya vardı. İnsanlar yalnızca birer birey olarak değil, ortak insanlık paydasında birleşmiş olarak yaşıyorlardı. Bu dünyada cinsiyetin ya da herhangi bir özelliğin insanları birbirinden ayırmadığı, eşitlik ve özgürlükle şekillenen bir toplum düzeni vardı. Kerem hafifçe gülümseyerek, "Demek ki gerçekten herkes eşit ve özgür olunca dünya çok daha güzel olabiliyor," dedi. Nehir gözlerine inanmakta zorlanıyordu. Hayalini kurduğu dünyanın gerçeğe dönüşmesi ona tarif edilemez bir rahatlık ve güven veriyordu. Şu anda buradaydı ve burası tam da yıllardır aradığı yerdi. Gözlerinden süzülen yaşlar, geçmişin acılarından değil, sevincin ve içsel bir rahatlamanın yansımasıydı. Kararlılıkla, "Biz sadece hayal etmiyoruz, bu gerçek," dedi. Burada insanlar sadece insan olarak var oluyordu. Cinsiyet, ırk ya da statü hiç önemli değildi. Herkes eşit ve özgürdü. Bu düşünce, Nehir'e kalbinin derinliklerinde tarifsiz bir mutluluk ve huzur getirdi. Birbirlerinin gözlerine derin derin baktılar. Dünyada her şeyin mümkün olduğunu fark etmişlerdi. Her şeyin bu kadar farklı ve güzel olması, Nehir'in içindeki tüm karanlıkları aydınlatıyordu. Bu dünyada her şeyin eşitliğe dayalı olması, onlara sadece umut değil, yaşamın gerçek anlamını keşfetme fırsatı sunuyordu. Beklenmedik bir hayalin gerçekleşmesi, insanı yeniden umutlandıran bir şeyse, Nehir de aynı şekilde mutlu ve heyecanlıydı. Aradığı huzuru bulmak için tüm gücünü harcayan birinin yapacağı gibi kocaman bir nefes aldı. Ciğerlerine dolan temiz havanın sarhoş eden mutluluğuyla gülümsedi. Hissettiği bu derin huzur her bir hücresine yayılıyordu. Akşam olduğunda Nehir ve Kerem, Nehir'in babasının evine gittiler. Nehir Kerem'in ailesiyle ilk kez tanışıyordu. Kerem de Nehir'in babasıyla ilk kez tanışıyordu. Her ikisi de bunu belli etmemeye çalıştılar. Birlikte güzel bir yemek yediler ve geç saatlere kadar gülüp sohbet ettiler. Kerem ve Nehir evlerine döndüklerinde çoktan burada sonsuza kadar birlikte kalmaya ve gerçekten nefes almanın tadını çıkararak bu güzel dünyada yeni bir hayata başlamak istediklerine karar vermişlerdi. Ve öyle de yaptılar. Her insanın hak ettiği gibi özgür, mutlu, güvende, eşit ve huzurlu hissedeceği bir ömür yaşama şansına sahip oldular. Ve hiç bitmemesini istedikleri, gerçekten yaşamaya değer mutlu bir hayatları oldu.